Bugünkü videoda Titanic faciasından daha az bilinmesine rağmen Titanic hikayesini korku, skandal ve can kaybı açısından gölgede bırakan bazı deniz kazalarına bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. SS Arctic 1854 27 Eylül 1854'te Collins Line'ın yandan çarklı yolcu gemisi SS Arctic, Newfoundland kıyılarında yoğun bir sisin içine girdi ve Fransız balıkçı gemisi Vesta ile çarpıştı. Gövdede açılan delik yelken bezi ve şiltelerle kapatılmaya çalışılsa da 4 saatin sonunda sular önce geminin kazanlarını söndürdü, sonrasında da pompaların durmasına neden oldu. Gemide 250 yolcu ve 150 mürettebat bulunuyordu. Gemide bulunan 6 can kurtaran botu 180 kişiden fazlasını taşımak için ne yazık ki yetersizdi. İlk başta kadınları ve çocukları yükleme süreci planlandığı gibi gitti. Ta ki geminin mürettebatı arasında panik yayılmaya başlayana kadar. Zaman geçtikçe disiplin iyice bozuldu. Herkes kavgaya tutuşmuş ve öldürmek için birbirine saldırıyor, can kurtaran botlarına cesetler doluyordu. Kadınlar ve çocuklarla dolmuş olan bir bot özellikle batırılarak içindeki insanlar resmen ölüme gönderildi. Hayatta kalmaya çalışanlar canilikte sınır tanımıyordu. Kaptan ise disiplini yeniden almaya çalışsa da bu kalabalık karşısında çaresizdi. Geminin başka bir bölümünden bir botu suya indirerek kadın ve çocukları kurtarmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Bu bot da erkek mürettebatıyla dolmuştu. Sadık mürettebat tarafından yapılan derme çatma iki bot ise gemideki deliği kapatacağız yalanıyla silah zoruyla mühendisler tarafından ellerinden alınmıştı. Bu iki botun sadece yarısı dolmuş olmasına rağmen herkesi kaderine terk ederek gemiden uzaklaştı. Gemideki 400 kişiden sadece 85 kişi hayatta kaldı. 41 mürettebat ve 24 erkek yolcu. O günkü can pazarından hiçbir kadın ve çocuk sağ çıkamadı. SS Pacific 1856 Collins Line'ın kurucusu Edward Collins için işler inanın daha kötüye gidemezdi. Collins az önce bahsettiğim 1854 SS Arctic faciasında karısını ve 2 çocuğunu kaybetmişti. Acısının üzerinden daha 2 yıl geçmişti ki Ocak 1856'da bir diğer gemisi SS Pacific Atlantik'te iz bırakmadan kayboldu. 45 yolcu ve 141 mürettebatla Liverpool'dan New York'a gitmek üzere ayrılan geminin akıbetiyle ilgili bir daha haber alınamadı. Bizim bu faciadan haberdar olmamızı sağlayan ise 1861'de Hebrides adalarının kıyısına vuran şişenin içindeki mesajdı. Mesajda Pasifik'te Liverpool'dan New York'a gemi batıyor, güvertede büyük bir kafa karışıklığı, her tarafımızda buz dağları gibi notlar bulunuyordu. Son olarak ise kaçamayacağımı biliyorum. Kaybımızın sebebini arkadaşlar merakta kalmasın diye yazıyorum. Bunu bulan lütfen yayınlasın yazıyordu. Bugünlerde SS Pacific'in tam olarak neler yaşadığını bilemesek de 186 kişinin çaresizce ölüme yürüdüğünü biliyoruz. Essex 1820 Bu olaydaki ölüm sayısı Titanic ya da videodaki diğer gemilerle boy ölçüşemez olsa da Essex balina gemisinin hikayesi katıksız korku açısından diğerlerini gölgede bırakıyor. Essex, Kasım 1820'de Güney Amerika kıyılarının yaklaşık 2000 mil batısında rutin seyrindeydi. O gün bir balinanın 2 kez tekneye darbe indirmesi sonucu tekne batmaya başladı. 20 kişilik mürettebat taşıyabilecekleri kadar yiyecek ve su alıp 3 bota binmek zorunda kaldı ve Güney Amerika'ya ulaşmak için yola çıktı. 2 hafta içinde yiyecek bitti ve su o kadar azaldı ki idrarlarını içmeye başladılar. Geçici olarak Henderson adında küçük ve çorak bir adaya sığındılar. Ancak adada kısa sürede yiyecek ve su bulmak zorlaştı. Kalmaya karar veren 3 kişi hariç tekrar botlara binerek denize açıldılar. Ocak ayına gelindiğinde botlardaki adamlar ölmeye başladı. İlk 2 ceset denize atıldı. Ancak üçüncüsü öldüğünde adamlar o kadar açtı ki ölen arkadaşlarına yemeye karar verdiler. Ölümler devam ettikçe hayatta kalanlar da onları yemeye devam ediyordu. Kısa süre sonra bu yeme şekli de yetersiz gelmeye başladığında kalan adamlar bir sonraki adımda kimin öldürülüp yeneceğini belirlemek için kura çekmeye başladılar. Bu yamyamlık bir süre daha devam etti ve nihayet 1821 Şubat'ın sonlarında Şili kıyılarında kurtarıldılar. Geride sadece aklını yitirmek üzere olan 5 kişi kalmıştı. Bu kişilerden her biri en az 7 yoldaşını yemek zorunda kalmıştı. Empress of Ireland 1914 Kanada Pasifik Buhar Gemisi şirketine ait bu gemi, Titanic felaketinin ardından filikalarını yeniden düzenlemiş, kapasitesinden tam 280 kişi daha fazla insanı barındırmaya yetecek kadar can kurtaran botuyla donatılmıştı. Ayrıca bu düzenleme esnasında kapıları su geçirmez olarak yenilenmişti. Gemi 29 Mayıs 1914 gecesi St. Lawrence Nehri'nin ağzında bir sisin içine girdiğinde artık her şey için çok geçti. Görüş mesafesi yüzünden Norveç gemisi olan Torstand ile çarpıştı.
Onca önleme rağmen geminin batması sadece 15 dakika sürmüştü. Ne yazık ki 1477 kişiden 1012'si öldü. Kurtulanların anlattıklarına göre iskele tarafındaki can kurtaran botları bilinmeyen bir nedenden dolayı suya indirilememesi ve çoğu yolcunun uyuyor olması ölüm sayısını artırmıştı. Geminin güvertesine ulaşmayı başaranlar 5 filikreyi suya indirmiş ve tam dolu olmasa da gemiden uzaklaşıp kurtulmuşlardı. Çarpışmadan yaklaşık 5 dakika sonra elektrik kesilmiş ve gemi zifiri karanlığa gömülmüştü. Bundan 5 dakika sonra ise kullanılabilir can kurtaran botları gitmiş ve gemi sancak tarafına yatmıştı. Çaresizce iskeleye doluşan insanlar yavaş yavaş akan soğuk suları izleyerek hayatlarına veda etmişti. Sultan 1865. Kötü şöhretli konfederasyon hapishanesi Andersonville açlık, hastalık ve kötü muamele yaklaşık 13.000 can almıştı. 4 acımasız yıldan sonra iç savaş bitmiş ve bu hapishanedeki savaş esirleri serbest bırakılmıştı. 1953 savaş esiri yalnızca 176 yolcuyu taşımak üzere tasarlanmış, kuzeye giden bir Mississippi Nehri vapuru olan Sultan'a dolduruldu. Gemide 177 ilave yolcu ve mürettebat da bulunuyordu. Böylece gemideki nüfus 2130 olmuştu. Sultan eski bir gemiydi ve su yüzünden geminin gövdesi iyice şişmişti. Ancak buna rağmen yine de yola çıkarılmıştı. Bir süre sonra bu baskıya dayanamayan gövde ayrılmaya başladı. Kaynayan sıcak su buharı jeti teknenin ortasından dışarı fırladı. Kaptan köşkünü yok ederek bacaları devirdi. Kısa sürede alev alan enkazda yüzlerce kişi yanarak sağa sola koşuyordu. Çökmekte olan güvertelerin altında mahsur kalanlar haşlanarak veya yanarak ölürken denize atlayan yüzlerce eski mahkum zayıflamış oldukları için su üzerinde duramayarak hızla boğuldu. Çoğu da yüzmesini bilmeyen ve panik halindeki insanlardı. Sultan sabah 7 civarında Arkansas kıyılarında battığında yaklaşık 1200 adam ölmüştü. Bu olay ABD tarihindeki en büyük deniz felaketi olarak kayıtlara geçti. 4 yıllık acımasız esaretten sonra özgür olarak feci bir şekilde can vermek. İnsan diyecek pek bir şey bulamıyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.